Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben PT Kavai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu Deva'yı nasıl kesilir, verdiği bufflar ve elit baskın olacak. Öncelikle Deva'nın ne zaman açıldığını alamet taşından kontrol edebiliriz arkadaşlar. Yani buradaki sıralamaya göre açılıyor devler, bilginiz olsun. Mesela birinci görev boyun eğme. Bu görevleri tamamladıktan sonra Deva'ya açılıyor. Yani tamamlasanız da tamamlamasanız da bu alamet taşında zaten sıra buna geldiği zaman her türlü açılıyor. Verdiği bufflardan bahsetmek istiyorum Deva'nın. Buradan direkt göstererek ilerleyeceğim. Deva'nın verdiği 3 tane farklı buff var arkadaşlar. Birincisi genel toplama hız artı 5 artı 2 üye ittifak sınırı. İkincisi inşa hızı artı 5 artı 2 üye sınırı. Üçüncüsü de araştırma hızı artı 5 üye sınırı da artı 2. Yani toplamda 3 farklı buff alıyorsunuz. Artı 6 da üye sınırı alıyorsunuz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken konu, bu bufflar stacklenmiyor arkadaşlar. Yani mesela aynı buff'tan iki tane ayı kestiğinizde bu bufflar üstüne eklemiyor. Ve sadece ilk arındırma ödülünü alabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum, bir tane genel toplam hızı zebele bayrak attınız. Öteki bayrağınız da yine aynı şekilde aynı buff veren zebel olduğu zaman arındırma ödülü alamazsınız ikinciden, bilginiz olsun. Sadece sıralama ödülü alıyorsunuz. Gelelim keserken dikkat etmemiz gereken konulara. Bunu anlatırken oyuna ilk başladığımda çektiğim bir video vardı. Onun üstünü anlatacağım. Çünkü yakın zamanda çektiğim bir ayı videosu yok. Yeni sunucularda da şu an hesap açmadım. Belki büyük ihtimal dev, kuş bir sonraki videolarda yeni sunucularda çekebilirim. Ona bakacağız arkadaşlar. Bunu da şuradan bir sahne değiştireyim. Mesela burada dikkat etmemiz gereken konu şu arkadaşlar. Ee, Bu oyunda en kolay zaten dev ayı kesiliyor. Yani çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken konu şu. İne girdiğinizde kenarlardan ilerlemeniz gerekiyor. Eğer direkt bodozlama böyle girerseniz ayı sizi görüyor. Bu sefer de savaş başlıyor. Savaş başladığında da kapı kapanıyor. Savaş başladıktan sonra kimse içeriye giremiyor. Bilginiz olsun. Ve sadece tek bir kıta girebiliyor içeriye. Haberiniz olsun. Burada keserken şuna öncelik vermeniz gerekiyor. Bir tane tank olursa işinizi görür. O tankta da kesinlikle eserlerde Harley Quinn diye bir eser var. Maske. O piyadenin takması gerekiyor. Yani onu kullandığında zebeli kışkırtıyor ve kendi üstüne çekiyor. Böylelikle hasar veren üyelere gitmiyor. Bu şekilde siz hasar yemeden daha hızlı kesmiş oluyorsunuz. Şöyle başlatayım ben videoyu. Videoda da zaten anlatacağım. Burada zebelin tek dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu anlatacağım zaten. Geri kalan kolay. Şöyle başlatalım videoyu. Bak mesela burada birisi hata yapmış. Direkt ayı onu gördü. Direkt vurmaya başladı. Savaş otomatikman başladı. Bu sağdaki benim eserime de takılmayın. Çünkü daha oyun 1,5 haftalık falandı. Oyunda eser yoktu yani adam akıllı. Taş çatlasın 20 tane falan vardı galiba. Oyunun başında eserde şanssızdım. Burada mesela piyadeye kilitlenmiyor bazen. Çünkü bizim piyadeler kışkırtma almamışlar. Kışkırtma almadığı için de hala bakın hasar veren komutanlara saldırıyor, görüyor musun? Bak arkadaki büyücüye döndü mesela. Bak şurada durdurdum arkadaşlar. Burada ileriye doğru atılıyor ya ayı. Bunu eğer ki dodge'larsanız, yani bakın şurada önünde şeyler var. Kıtalar var. Onlar kenara çekilirse ayı boş bir yere çarptığı anda sersemliyor. Yani belli bir saniye sersemliyor. Bu sürede herkes vurabildiği kadar hasar vuruyor. Hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Ama dodge'layamazsa buradakiler bir yani bayağı bir hasar yiyor. Devam ediyorum. Burada ben de zaten hasar yemişim. Beceriksizliğimi konuşturmuşum burada. Mesela arkadaşlar bir şey daha var. Zebeli keserken böyle içinde olmayın. Menzilli birlikler için söylüyorum bunu. Sadece içinde olacak kişiler piyadelerdir. Menzilliler sürekli ayının gerisinde olması gerekiyor. Çünkü o ayının vurduğu alan hasarını yememesi gerekiyor. Çünkü ne kadar hasar yerseniz o kadar damage'iniz azalır. Devam ediyorum.
Aslında yani oyunun en kolay zebeli ya bu. Hani öteki zebeller bir tık daha zor. Dev de zor. Yo pardon, dev kolay. Push biraz mekanik istiyor. Yani biz bunu keserken bize anlatan kimse yoktu. Biraz organize olmakta sorunlar yaşıyorduk yani oyun başlarında. Şimdi herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Bir de yeni başlayanlar için de zaten birçok anlatıcı videolar da çekiyorlar artık. Tek ben değil yani, yabancılar var, Türkler var. Onlardan izleyerek rahat bir şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani oyunun eğlencesine eğlence katmış bu Zebel bu arada. Bakın şurada mesela tekrar durdurdum videoyu. Zebellerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Belli bir yüzdeye indiğinde canı belli bir alana can taşı atıyor. Mana taşı. Örnek veriyorum. Bunda mesela şu an sadece ben o mana taşını alırsam benim canım fullenecek. Diğer zebellerde öyle değil. 3 tane istiyor. 5 kişi istiyor. O kişiler mana taşına gitmesi gerekiyor ki şifa versin. Eğer ki o mana taşını toplayamazsanız büyük ihtimal ölürsünüz. Yani şifa taşlarını bir sonraki zebellerde göreceksiniz zaten önemini. Şu an Deva'ya da önemli değil ama bir sonraki zebellerde gerçekten önemli. Tekrar devam ediyorum. Burada havaya fırlatıyor. Burada bir şey yok. Burada tekrar zaten skinine basacak. Burada mesela dojlasa sersemleyecek. Sersemlemediği için patır patır vuruyor şu anda. May the moon bless all beings. 60k canı kalmış. Şimdi oyunun ilk başında arkadaşlar bu zaten 300k'ydı. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 500 galiba. Şimdi yalan da olmasın ama yani sonraki güncellemede bunlar güçlendi diye biliyorum. Evet, kestik mesela burada. Burada kestikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken ayının üstüne gelip arındırmak. Arındırdıktan sonra zaten Zebel'in bufflarını alabiliyorsunuz. Burada sıralama ödülü veriyor. Birinciye 6 anahtar. İşte öyle, bakayım kaç kişiydi ya. Tam hatırlamıyorum da orada üstünde yazıyor sıralama ödülleri. Bu videoyu bakayım zaten bitti. Gelelim bir sonraki konuya, elit baskın. Elit baskında arkadaşlar şöyle bir şey var. Açayım elit baskın yerini. Burada elit baskında Zebel'i kestikten 4 saat sonra çağırabiliyorsunuz. Bunu da ya lider ya da subaylar yapabiliyor. Baskında verdiği ödüller şu şekilde. 400 elmas. İşte buradaki ödülleri alıyorsunuz ve 4 dakika 50 saniyede bu dev ayıyı keserseniz sadece içeriye giren kişiler çerçeveyi alıyor. Bilginiz olsun. Ee, Bu elit baskında yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız zebelleriniz çok güçsüz olur. Yani alanda bir etki yaratmaz. Çünkü burada verdiği bufflar da yazıyor mesela. HP atak savunma değerini %125 arttırıyor. Düşman lejyonun sefer hızını %30 azaltıyor. Buradaki buffları alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bu seçkin zaten dev ayının seçkini kolay. Aynı mekaniklere sahip. Ama ötekiler farklı. Bilginiz olsun. Bakayım, başka anlatacak bir şeyim kalmadı sanırım. Aynen, başka anlatacak bir şeyim kalmadı. Bir sonraki Zebel videolarını da zaten çekeceğim. Hızlı bir şekilde onları da size aktaracağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.